Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ünlü bir markaya ait hırka yapılışını paylaşacağım. Yapılışı baktığımızda birazcık akıl karıştırıyor olabilir ama gayet kolay, mantığını anladıktan sonra devam edebiliyorsunuz. Parçalar halinde yaptım. Daha sonra dikerek birleştirme işlemi yaptım. Orijinalini ben görmedim. Mağazada inceleme fırsatım olmadı. Sadece görselde gördüğüm kadarıyla yola çıktım. Ben benzerini yapmaya çalıştım. Model birebir aynı değil. Olmayabilir yani, emin değilim. Ama görüntü olarak bence benzeri oldu ve gayet güzel oldu. Şimdi bu şekilde net göremiyorsunuz ama arasında şu şekilde boşlukları var. Modele baktığımızda da boşluklar gözüküyordu. Yine aynı şekilde bakın şu yaka kısmında baktığınızda da görebilirsiniz. Bu şekilde boşlukları olan bir hırka oldu. Model farklı bir model. Dediğim gibi ben kendim benzerini yapmaya çalıştım. Video içerisinde de ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. Üzerimde duruşunu videonun başlangıcında gösteriyorum sizlere. S beden 36 beden için çalıştım. Beden büyütmesini de ilmek sayınızı arttırma yaparak kolaylıkla yapabilirsiniz ve kendi vücudunuza göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu noktada misinalı şiş kullanırsanız üzerinize tutup ölçmeniz de daha kolay olacaktır. Şimdi sizlerle yapılışına geçmeden önce ölçümü de paylaşmak istiyorum. Hırkamın uzunluğu 42 santim. Genişliği ise esneme yapan bir hırka bu arada. 49 santim. Yakadan ölçtüğümüzde ise yaklaşık 31 santim ölçüsünde. Şimdi burada lastiği daha sonra ilave ettim ve boşluk açma işlemini de ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Lastik de gayet güzel, şık bir görüntü verdi bence. Ben bu anlamda çok beğendim. Diğer türlü buradaki lastikler ise bu şekilde modelde de dönme yapıyordu. 6 sıra düz ilmekten oluşuyor. Arkada ters, önde düz lastik yapıyoruz. Daha sonra üzerine modelimizi kuruyoruz. Dediğim gibi herhangi bir oyuntu yok. Düz parçalar halinde devam ediyoruz. Öncelikle sırt parçamızı yapıp geliyoruz. Daha sonrasında kol ve ön gövdeyi beraber yapıyoruz video içerisinde. Çünkü ön gövdede yaka oyuntusu var. Bakın burada kesme işlemleri yaptığımız için ön gövdenin anlatımını beraber yapıyoruz. Ve beraber devam ettiriyoruz başlayıp. Tüm parçaları tamamladıktan sonra dikme işlemi yaparak da hırkamızı tamamlamış oluyoruz. İpimi videonun başlangıcında bahsediyorum. Açıklama kısmına da yine ismini yazıyor olacağım. 4 adet kullandım. S beden 36 beden için geçerli. Beden büyütmesi yaparsanız daha fazla ip almanız gerekecektir. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Ben modele uygun bir renk tercih ettim. Kartopu Baby One Anti Peeling ipini kullandım. 100 gram 250 metre uzunluğunda. İpin renk kodunu da sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Birebir aynı şekilde çalışmak isterseniz 3 yumak almıştım, yeterli gelmedi. 4 yumak yeterli olacak. S beden 36 beden için geçerli. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışırsanız 4 yumak yeterli olacaktır. Burada 5 numara şiş ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Misinalı şiş kullandım. Düz şiş ile de başlangıç yapabilirsiniz. Yani normal şiş kullanarak da örme işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Parçalar halinde yapıyoruz. Video çekerken beni zorladığı için ben misinalı şiş kullanmayı tercih ettim. Şimdi sizlere parçamı tamamlayıp geldim. Parçalarımı aslında tamamlayıp geldim. Kısaca göstermek istiyorum. Başlangıçta sayılarımdan ve ölçülerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sırt parçamla başlangıç yaptım. Hem modeli oluşturabilmek hem de böyle sayılarımı belirleyebilmek adına sırt parçamla başlangıç yaptım. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Delikli bir model yapıyoruz. Tam net gözükmüyor olabilir ama şöyle tuttuğumda esnetme yaptığımızda model kendini gösteriyor. Burada 86 ilmek başlangıç yaptım. Öncelikle 6 sıra boyunca düz örgü lastikle başlıyoruz. Daha sonra üzerine modeli kurmaya başlıyoruz ve devam ediyoruz istediğimiz boyuta ulaşana kadar. 86 ilmek şu an bu ütülenmiş hali. 86 ilmek bende yaklaşık 50 santim uzun genişliğinde. Uzunluğu ise şu şekilde ölçtüğümde lastik kıvrılma yapıyor. 43 santim uzunluğunda sırt parçamızı tamamlıyoruz. Kesme işlemi yapıp bitiriyoruz. Buradaki uzunluğu üzerinize tutarak istediğiniz boyutta ayarlama yapabilirsiniz. Daha uzun veya daha kısa çalışmak sizlere kalmış. Ben kendime göre bir ayarlama yaptım.
Sırt parçamı yaptıktan sonra kol parçalarımı yaptım. Kolu nasıl başladım? 56 tane ilmekten oluşuyor. Bakın şu şekilde. 2 tane parça kol çalıştım. 56 ilmek, yine 6 sıra boyunca düz örgü lastik yapıyoruz. Üzerine modelimizi oluşturup istediğiniz kol uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyorsunuz. Buradaki kol genişliğini ve kolunuzu ayarlamak için şu şekilde kolunuza yerleştirme yaparak boyut ayarlamasını kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine de sizlere fikir olması açısından hemen bu noktada kol ölçümü de paylaşmak istiyorum. 56 ilmek bende kaç santim genişliğinde? 29 santim genişliğinde, uzunluğu ise 44 santim uzunluğunda 2 parça kolu çalışıyoruz. Kolu da tamamladıktan sonra sıra geliyor ön parçamıza. Ön parçamızı sırt parçamızın ortasını bulmaya çalıştım. 86 ilmek başlamıştım. 43 ilmek yaptım. Ön parçamı başlarken sizlere video içerisinde sizlerle sağ parçamı yapıyoruz. Video içerisinde sol parçamı tamamlayıp gelmiş olacağım. Burada sol parçamda ve sağ parçamda 86 ilmek başlangıç yaptım. Çünkü öne kalın bir lastik yapacağız ve onu dikme işlemi yapacağımız için 43 tane ilmek başladım. Daha sonra lastikleri hem düğme için ilik oluşturacağız, boşluk oluşturacağız, hem de daha düzgün bir görüntü elde etmiş olacağız. 43 ilmeğin üzerine yine 6 sıra boyunca lastiğimi yaptıktan sonra, düz örgümü yaptıktan sonra belli bir uzunluğa ulaşana kadar devam ettim. Burada istediğiniz uzunluğa ulaştıktan sonra yaka oyuntusu yapıyoruz. Düz parça olmadığı için video içerisinde ben ön parçamla başlangıç yapalım istedim. Belli bir uzunluğa ulaştıktan sonra sadece bir tarafta eksiltme yapıyoruz ve eksiltmeyi istediğiniz açıklığa ulaşana kadar devam ediyorsunuz. Dediğim gibi bu noktada beraber başlangıç yapıp devam edeceğimiz için ayrıntılı bir şekilde video içerisinde paylaşıyorum. Herhangi bir kol oyuntusu yok. Sadece yaka boşluğu yapıyoruz. Bakın şu şekilde de yaka boşluğumuz yeterli olmuş oluyor bence. Şimdi bu şekilde parçalarımızı tamamlayıp geldikten sonra beraber birleştirme işlemi yapacağız ve hırkamızı tamamlamış olacağız. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi modeli daha net görebilmeniz adına küçük bir başlangıç yapacağım ve açık renkte bir ip ile başlangıç yapmaya karar verdim. Diğer türlü bordo renkte başlangıç yaptığımızda şişim de aynı renkte olduğu için tam net göremeyebilirsiniz. Ama bu şekilde açık renk ile daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Burada ön parçamız için 43 tane ilmek atarak başlangıç yapıyoruz. Ben küçük bir parça başlangıç yapacağım. Devamında ön parçamızı istediğimiz boyuta ulaştırdığımızda kesme işlemi ve bitiş işlemini beraber yapacağız video içerisinde. Şimdi dediğim gibi model anlatımı için küçük bir başlangıç yapıyoruz. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Herkesin ilmek atma şekli ve ilmek alma şekli farklı olabilir. Siz nasıl başlangıç yapıyorsanız veya nasıl örme işlemi gerçekleştiriyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama baktınız ki model net kendini göstermiyor. O zaman ilmek alma şeklime de dikkat ederek başlangıç yapmalısınız. Çünkü ben de farklı şekilde ilmek alıyordum. Modeli incelediğimde bu şekilde daha net gözüktüğünü düşündüğüm için yeniden bir başlangıç yaptım ve ilmek alma şeklimi değiştirdim. Dediğim gibi siz de küçük bir parça haline deneyebilirsiniz. Baktınız ki net göstermiyor kendini, hoşunuza gitmiyor. O zaman benim ilmek alma şeklime göre değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi yeni başlayanlar için en basit şekilde nasıl ilmek atıyoruz onu da göstermek istiyorum. Yumaktan belli bir kısımda ip ayırıyoruz. Göz kararı. Burası da yumaktan gelen kısım. Ortasına elimi yerleştirdim, parmaklarımı. Şöyle bir düğüm oluşturuyorum. Ve bunu şişe taktım. Şimdi ilmeğimi parmağıma doladım, ipimi. Yumaktan gelen ipimi. Burası da ayırmış olduğum ip. Ayırmış olduğum iple şu şekilde halkayı oluşturuyorum. Ve buradaki parmağımdaki ipi alıp takıyorum. Ve çekip ilmeğimi oluşturdum. Döndürdüm. Parmağımdaki ipi aldım. Şişe takıyorum. Çektim. Döndürdüm. Aldım. Çektim. Şimdi bu şekilde
Devam edelim. Bir tane ilmeğe ulaştım ve son şöyle bir düğüm atarak ilmek atmamızı kapatıyoruz. Tekrardan söylemek istiyorum. Ön parçamız için 43 tane ilmek atarak başlangıç yapıyorsunuz. Şimdi burada lastik ile başlangıç yapıyoruz. Lastiği de şu şekilde yaptım. Modeli incelediğimde önde düz, arkada ters ilmek olarak yapılmıştı. Sadece düz ilmek olarak gözüktüğü için ben de o şekilde başlangıç yaptım. İlk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek. Şişimi geçirdim. İpimi arkada düz ilmek. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki ilk başlangıç ilmeğimiz bakın bu şekilde 2 tane ilmek gibi gözüküyor ama bunu tek bir tane ilmek olarak kabul ediyoruz ve sayarken de tek ilmek olarak sayıyoruz. Şimdi şişimi geçirdim ve ipimi arkada düz ilmek olarak örme işlemimi tamamladım. İkinci sıram için örgümün arka tarafına döndüğümde ters ilmek olarak gözüküyor düz ilmeklerimiz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Burada ilmeğimi ipim önde, ters ilmek olarak yapacağım. Düz ilmeklerimiz ters ilmek olarak gözüküyor ve buradan önden çekiyorum ipimi. Şişimi ilmeğimden geçirdim, önden çekiyorum. Bakın şişimi ilmeğimden geçirdim, ipim önde, ters ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeğimi de ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Örgümün ön tarafına döndüm. Şimdi 3. sıramızın başlangıcını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İpim arkada düz ilmek yapacağım. Şişimi ipimden geçiriyorum ve arkadan çekerek düz ilmek. Düz ilmek. Düz ilmek şeklinde devam ediyorum. Bu bizim 3. sıramız. Toplamda 6 sıra boyunca devam edip geliyoruz. Önde düz, arkada ters ilmek olarak. Şimdi lastiği tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor model kurulumuna. Modelimizi nasıl başlıyoruz? Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim düz ilmek yapıyorum. 2 tane ilmeğimizi bu şekilde aktardıktan sonra da modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle şişimin üstünden ipimi bir kez aldım. Daha sonrasında ilk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim düz ilmek. Örmeden aktarmış olduğum ilmeğimi alamadım. Şöyle ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Daha sonrasında burada gizli eksiltme yapıyoruz. Hem arttırma hem eksiltme gibi aslında. Şuradaki ilmeğimizi bakın şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şişime taktım. Daha sonrasında 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum ve ipimi arkada düz ilmek olarak ördüm. Hem eksilttim hem arttırdım bakın bu şekilde. Buradaki bu iki işlemi yaptıktan sonra şişimin üzerine ipimi ilave ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgümü yaptım. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği buradaki şişim yardımıyla diğer ilmeğimin üstünden atlatıyorum. Bakın bu şekilde eksiltmiş oldum. Daha sonrasında şuradaki ilmeğimi şişe taktım. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum ve düz örgü olarak çektim. 2 kez bu işlemi yaptıktan sonra şişimin üzerine bir tane ilmek ilave ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişe aktardım. Bir sonraki ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Örmeden aktarmış olduğum ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğin üzerinden attım. Daha sonra bakın şuradan dibindeki boşluktan bir ilmek ilave ediyorum. 2 tane ilmekten şişimi geçirip tek seferde çektim. Buradaki iki işlemimizi yaptıktan sonra şişimin üzerine bir tane ilmek ilave ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü. Örmeden aktarmış olduğum ilmeğimi
ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Eksiltme yaptım. Bakın bu şekilde. Şuradan ilmek ilave ediyorum. Yana bir ilmek daha aldım. 2 ilmeği tek seferde çektim. Şimdi bir tane ilmek ilave ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişe aktardım. Yanındaki ilmek, düz örgü, örmeden aktarmış olduğum ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bir tane ilmek ilave ettim. İçerisinden ikisinin beraber şişimi geçiriyorum ve tek seferde çektim. Şimdi bir tane ilmek ilave ettik. Sonda 2 tane ilmeğim var. Buradaki ilmek sayısı fazlaysa, modelinizi kuramıyorsanız düz örgü olarak bitirebilirsiniz. Başlangıçta 2 tane düz ilmek örme işlemi yapmıştık. İlmek ilave ettim. Şimdi burada sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldığı için model kurulumu yapamıyoruz. O yüzden buradaki ilmeklerimi de bakın ilmek ilave ettim ama buradaki ilmeklerimi de düz örgü yaparak 3 tane tamamlıyorum. Şimdi baktınız ki burada aynı işlemi yapamıyorsunuz. Modelinizi oluşturamıyorsunuz. O yüzden düz örgü yaparak sıranızı tamamlayabilirsiniz. Şuradaki arttırmayı yaptım yalnız. Bakın modelden sonra arttırmamı yaptım. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. Arkada ne yapıyoruz? Bakın burası ters örgü yapmış olduğum nokta. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İpim önde, ters örgü. İpim önde, ters örgü. Buradaki ilave etmiş olduğumuz ilmeği örüyoruz. Ters örgü. Bakın 2 tane ters örgü yapıyorum. Daha sonrasında ilave etmiş olduğum ilmeğim var. Şimdi burada ilmeğiniz kayabiliyor. Bakın bu şekilde. İlmekler karışabiliyor. Şu ilave etmiş olduğumuz ilmeğimiz kayabiliyor. Bunun sırasını kaydırmamanız gerekiyor. Ön tarafta eğer bu ilave etmiş olduğunuz ilmeği kaydırırsanız bir sonraki ilmekle karıştırma yaparsanız modeliniz kayacaktır. Ön tarafa döndüğünüzde sıkıntı yaşarsınız. O yüzden 2 tane ters ilmek, bakın bir tane ilave ettiğim ilmeğim var. Şimdi 2 tane ters ilmeğim var. Şöyle bir tane ilave etmiş olduğum ilmeğim. Onu da ters örgü yapıyorum. 2 tane ters ilmeğim var. Bir tane ilave etmiş olduğum ilmeğim var. 2 tane ters örgüm var. Bir tane ilave etmiş olduğum ilmeğim. 2 tane ters örgüm. Ve ilave etmiş olduğum ilmeğim var. Sonda da 2 tane ters örgü yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Yine aynı şekilde modelimizi oluşturacağız. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım, düz örgü. Şimdi burada şu şekilde yapıyoruz. Normalde ne yapmıştık? Başlangıçta 2 tane düz örgü yapmıştık. Daha sonra model kurulumuna başlamıştık. Biz ilk modelimizi ilave etmiş olduğumuz ilmeğimizi örme işlemi yapıp keserek başlıyoruz. O yüzden modelimiz kaymış oldu. Bakın bir önceki ilmeğe gelmiş oldu. Şimdi bir tane ilmeğimi aktardım. Buradaki ilmeğimi örmeden şişe aktarıyorum. İkinci ilmeğim bakın benim ilave etmiş olduğum ilmeğim. Buradaki ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Örmeden aktardığım ilmeğimi buradaki ilmeğimin üzerinden atıyorum. Daha sonrasında ilave ilmeği nereden yapıyoruz? Bakın buradaki ipliğin şu üstte duran dalından şöyle ilmek ilave ettim. 2 tane ilmeğimi tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Bakın boşluğumuz oluştu. Şimdi burada baktığımda bir tane düz ilmeğim ve ilave yapmış olduğum ilmeğim var. Her zaman aynı şekilde başlangıç yapacağımız için bu noktada buradaki ilmeğimizi örmeden aktarıyoruz ya, bizim kesme işlemi yapmış olduğumuz ilmek şu aradaki ilmeğimiz olması gerekiyor. Baktınız ki sırası değişik oldu. Bunun yanında buradaki ilmeğimiz yok. Şuradasınız örneğin. O zaman modeliniz kaymış olacak. Baştan yapmanız gerekiyor. Devamında modeli oturtamazsınız. Tamamıyla kayar. Başlangıç önemli bu anlamda. Şimdi buradaki 2 tane işlemimi yaptıktan sonra üzerine ipimi aldım. Ne yaptım? Buradaki ilk ilmeğimi örmeden aktardım.
İkinci aradaki bakın ilave etmiş olduğum ilmeğim. Düz örgümü yaptım. Örmeden aktarmış olduğum ipimi üzerinden attım. Aradaki şimdi ilmeğimizi nereden ilave ediyoruz? Şuradaki bakın üstteki dalı aldım. Yana bir tane daha ilmek, ikisini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Baktığınızda boşluğun ağzı kapanmış gibi duruyor. Bakın halkamız olmuş oldu. Şimdi şöyle üzerine ilmeğimi ilave ettim. İlk örgümü örmeden aktardım. İkinci yine bakın buradaki ilave etmiş olduğum ilmeğim. Hemen şöyle düz örgümü yaptım. Örmeden aktardım. İlmeğimi üzerinden attım. İlmek ilave ettim. 2 tane ilmeği tek seferde çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. İlk ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum. Aradaki ilmeğim düz örgü. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği üzerinden atlatıyorum. Şuradan bir tane ilmek ilave ettim. 2 tane ilmeğimi tek seferde çektim. 2 işlemi yaptıktan sonra üzerine ilmek ilave ediyorum. Yine bakın aynı noktadayım. İlk ilmeği örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği üzerinden atıyorum. Şuradaki ilmeği çıkarttım. İkisini beraber tek seferde çektim. Bir tane ilmek ilave ettim. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattım. İlmek ilave ettim ve ikisini beraber çekerek kesme işlemimi yaptım. Şimdi burada sıra sonuna bir tane ilmek ilave ediyorum ve 2 tane ilmeğimi de düz örgü yaparak sıramı tamamladım. Modelimiz bu şekilde. Şimdi örgümün arka tarafına döndüm. Arka tarafına döndüğümüzde tek püf noktamızın ilmek ilave etmiş olduğumuz noktalar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada kendini belli ediyor. 2 tane ilmek, 1 tane ilave. 2 ilmek, 1 tane ilave. 2 ilmek, 1 tane ilave. Bunları kaydırma yapmadan sırası geldiğinde örmemiz gerekiyor. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Devamında her ilmeğimi ters örgü olarak sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Sıramı tamamladıktan sonra örgümün ön tarafına dönüyorum. Şöyle baktığımızda ilk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü yapıyorum. Daha sonrasında burada benim bakın ben şöyle ayırt ediyorum. Başlangıçta ilmek atma işlemi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Baktığımda burada bir tane boşluğum var. Burada benim boşluk oluşturmam gerekiyor. Ve devamında zaten şöyle şuraya da baktığımızda ne görüyoruz? İlk ilmeğim örmeden aktaracağım ilmeğim ve ortadaki boşluğun üstündeki ilmeğim var. Benim burada kesme işlemi yapmam gerekiyor. Bunun başlangıcında ilmek ilave ediyorum. Baktığımda boşluk olduğu için ve burada da hemen arkasında modelim geldiği için burada ilmek ilave ediyorum. 2 tane düz örgümü yaptım. Üzerine ilmek ilavemi yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgümü yaptım. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği üzerinden attım. Şuradan ilmek çıkartıyorum. Yana bir tane ilmek alıp ikisini beraber çektim ve modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu şekilde iki kez aynı işlemi yaptıktan sonra ilmek ilavemi yaptım. Yine bakın aynı noktadayım. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü. Üzerinden buradaki ilmeğimi atlatıyorum ve şuradan bir tane ilmek çıkardım. Çektim. Tığımın üzerine bir kez aldım ilmeğimi. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü yapıyorum. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği üzerinden atlatıyorum. Aradaki boşluktan ilmeğimi ilave ettim. İkisini beraber çektim. Üzerine aldım.
İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgümü yaptım. Üzerinden atlatıyorum. İlmek ilave ettim. İkisini beraber çektim. İlmeğimi ilave ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. Düz örgü yaptım. Örmeden aktardığım ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. İlmek çıkardım. İkisini beraber çektim. İlmek ilave ettim. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgümü yaptım. Örmeden aktardığım ilmeğimi üzerinden atlattım. Bir tane ilmek çıkardım ve sıra sonunda iki tane ilmeğimi beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi baktığımda burada herhangi bir boşluğum olmadığı için ve tek ilmeğim olduğu için herhangi bir ilmek ilave etmeden düz örgümü yaparak sıramı tamamladım. Bakın şöyle modelimizi görüyoruz. Burada ilk başlangıçta aklınız karışabilir ama devamında örme işlemi yaptıkça mantığını kavradıktan sonra kolaylıkla devam edebilirsiniz. Örgümün arka tarafında her ilmeğimi ters örgü yaparak sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Örgümün ön tarafına döndüm. Şöyle bir bakalım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Devamında hemen iki tane ilmeğim var. Örmeden aktardım ve ortadaki ilave etmiş olduğum ilmeğim. Bakın hemen boşluğun üstünde. Böyle bir inceledikten sonra başlangıcımızı yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. Arada herhangi bir boşluk olmadığı için, model olmadığı için ilmek ilave etmiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim, bakın aradaki ilmeğim, düz örgümü yaptım. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği üzerinden atlattım. Daha sonra şu aradaki ilmeğimi çıkartıyorum. İki tane ilmeğimi beraber çektim. Ve modelimi oluşturdum. Şimdi aklıma gelmişken şunu söylemek istiyorum. Burada kaydırma yaptığımızda bir de ne oluyor? Arada ilmek ilave ediyorum ya. O ilmeğimizi ilave edemiyoruz. Örneğin o modeli atladık diyelim, buraya kadar geldik. Şurada ilmek ilave edemiyorsunuz. Bakın buradaki tek boşluğumuz var. O yüzden buradan, bu kısımdan da anlaşılabilir modeli kaydırıp kaydırmadığınız. İlmeğimi üzerine aldım. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim, bakın boşluk noktasındaki düz örgümü yaptım. Daha sonra buradaki ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bakın burayı bahsediyorum. Şu ilmek çıkarmış olduğumuz noktayı kaydırırsak başka bir yerde bu şekilde ilmek çıkartamıyoruz. İki tane ilmekten şişimi geçiriyorum ve tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. İlmek ilavesi için şişimin üzerine ipimi aldım. İlk ilmeği örmeden aktardım. İkinci ilmeği düz örgümü yaptım. Örmeden aktarmış olduğum ilmeğimi üzerine ilave ettim. Buradaki ilmeğimi çıkartıyorum. İki tane ilmeğimi beraber çektim. Şimdi ilmek ilave ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü, üzerinden atlatıyorum. Daha sonra buradaki ilmeğimi çıkardım ve iki tane ilmeğimi beraber çektim. İlmeğimi ilave ettim. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği üzerine ilave ettim ve şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. İkisini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Bir tane ilmek ilave ettim. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği üzerinden hemen şöyle atıyorum. Daha sonra buradaki ilmeğimi çıkardım. İki tane ilmeğimi tek ilmek olarak çektim. Üzerine ilmek ilave ediyorum. Bakıyorum sıra sonundayım. İki tane ilmeğim kalmış. Düz örgü olarak sıramı tamamladım. Şöyle düzeltip sizlere göstermek istiyorum. Şimdi örgümün arka tarafını döndüğümde yine aynı şekilde ters örgümü yapıyorum. Ön tarafına döndüğümüzde de modelimize aynı şekilde başlangıcını yapıp devam ettiriyoruz. Elimden geldiğince püf noktalarından bahsettim sizlere. Nasıl kaydırma yaptığınızda
modelimiz nasıl kayıyor, bozuluyor. Bunları önemli olan noktalarından bahsettim. Aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Ama sırasıyla takip ederseniz ve tekrardan başlangıç noktama dönüp bir başlangıç yaparsanız modeli kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Şimdi bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi ön parçam için yeterli uzunluğa ulaştım. Sizinle beraber sağ parçamızı yapıyorduk. Ben sol parçamı tamamlamıştım. Şu şekilde tekrardan göstermek istiyorum. Sol parçamızda sağ tarafta eksiltme yaptığımız için örgümüzün ön tarafında eksiltme yapıyoruz. Diğer parçamda ise bakın burada eksiltme yapmam gerektiği için örgümün arka tarafında eksiltme yapacağım. Diğer türlü her seferinde bu noktada eksiltme yaptığımda, yani örgümün ön tarafında eksiltme yaptığımda ipimi kesmem gerekiyor. Bu da burada ipler olması anlamına geliyor. Görüntü olarak birebir aynı gözükmeyecek. Çünkü buraya lastik yapmayı düşünmüyorum yaka oyuntusu kısmına. O yüzden arka tarafta eksiltme yapıyoruz. Şimdi siz diğer tarafı da yapacağınız için bu noktada söylemek istiyorum tekrardan. Sol tarafı yaparken örgümün ön tarafında yeterli uzunluğa ulaştıktan sonra örgümün ön tarafında her zaman 2 tane eksiltme yapıp devam edip geliyorum. Yine burada 2 tane eksiltme şeklinde istediğimiz boyuta kadar eksiltmeye devam ediyoruz. Ama şu anda sağ taraftaki parçamı, benim bakın şu an sağ tarafımdaki parçayı yapıyoruz. Bunun için örgümün tersinden, yani bu ön tarafından değil arkaya dönüşte eksiltme yapacağım. Öne ise aynı burada arkada dümdüz örgümüzü tamamladığımız gibi ön tarafta herhangi bir eksiltme yapmadan dümdüz tamamlayarak bitireceğiz. Sadece arkada eksiltme yapacağız. Bu noktada kaç santim örme işlemi yaptım? Burada arka parçanıza göre ayarlama yapmanız önemli. Şu an ütülenmemiş hali olduğu için, model kendini açmamış haliyle bakın ölçtüğümde 32 santim ölçüsünde örme işlemini yaptım. Şimdi burada tabi şöyle esneme ve yukarıya doğru da esneme payını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sırt parçanızı tamamladıktan sonra üzerine bir koyun, yerleştirin ön parçanızı. Baktınız ki yeterli açıklık, sizin için yeterli bir açıklık olacak üst kısımda. O zaman eksiltmeye başlayabilirsiniz. Şimdi örgümüzün diğer tarafına dönüyorum. Nasıl eksiltme yapıyorum? Normalde ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi örmeden alıyorduk. Şimdi 2 tane eksiltme yapacağım için şöyle 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. Örgümün şöyle geçiriyorum. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. İpimi önde çekerek eksiltmemi yaptım. Yaptığım ilmeği tekrardan şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek alıp ikisini beraber tek seferde çektim. Bakın burada ilave etmiş olduğum ipim var. Yine bunu aynı şekilde örme işlemi yapıyorum. Ters örgü. Örgümün arka tarafında olduğum için ters örgü. Ters örgü şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramı tamamladıktan sonra örgümün ön tarafına dönüyorum. Ön tarafındaki normalde modelimizi nasıl örüyorsak aynı şekilde devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü. Örme işlemi yaptım. Şimdi burada modelimiz olacak. Hemen tığım üzerine ipimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Üzerinden aktarmış olduğum ipimi atlattım. Daha sonra aradan ilmek ilave ediyorum ve buradaki gizli eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra tığım üzerine ipimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğim düz örgü. Örmeden aktardığım ilmeğimi şişimin üzerinden, ilmeğimin üzerinden atıyorum. Daha sonra buradan ilmek ilave ettim ve yanına bir ilmek daha alarak düz örgümü yapıp eksiltmemi yaptım. Dediğim gibi modelime aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da düz örgü yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. Arkada ne yapıyorduk? Eksiltme yapıyoruz. 2 tane eksiltme yapacağız. İpimi önde 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İkisini tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği şişe taktım.
Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. 2 tane eksiltme yaptıktan sonra devamında örgümün arka tarafında olduğum için ters örgüme devam ediyorum sıra sonuna kadar. Örgümüzün ön tarafına döndüğümüzde de yine aynı şekilde modelimize sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 tane yan yana düz örgümü yapıp sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. Arka tarafındayız. Eksiltme işlemi yapacağız. Hemen ilk 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum ve tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yanında bakın ilave etmiş olduğum ilmeğim var. Tek seferde çekerek 2 kez eksiltmemi yaptım. Daha sonrasında ters örgüme devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıramı tamamladıktan sonra yine örgümüzün ön tarafına dönüp modelimize devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonda nasıl bitiş yapıyorum? Bakın yine modelimi aynı şekilde oluşturuyorum. Şişimin üzerine ilmek ilavemi yaptım. 2 tane ilmeğim kaldı. Bunlarda herhangi bir eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında örgümün diğer tarafına dönüyorum ters örgüm için. İlk 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. Tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. İlmeği tekrardan şişe taktım. Yanında ilave etmiş olduğum ilmeğim var. İkisini beraber şişe takıyorum. Tek seferde çektim. Devamında ters örgüme sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün ön tarafında da düz örgüme yani modelime aynı şekilde devam ediyorum. Hep bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şişimde 26 tane ilmek olana kadar eksiltmeye devam ettim. 26 ilmek yeterli geldi. Bence yeterli açıklığa ulaşmış olduk. Eğer burada size yaka kısmı çok açık görünüyorsa eksiltmenizi daha altta bırakabilirsiniz. Benim için yeterli olduğu için duruşunu paylaştım. Sizlerle üzerinde nasıl durduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi daha kapalı ya da daha açık yapmak isterseniz burada eksiltmeye devam edebilirsiniz. Ama eksiltmeye devam edecekseniz daha alttan eksiltmeye başlamanız gerekiyor. Çünkü buradaki boyut ile sırt parçamızın boyutunun eşit olması gerekiyor. Şimdi burada ne yapıyorum? 26 tane ilmeğe ulaştığımı söylemiştim. Arkayı tamamladım. Geldim örgümün ön tarafındayım. Bir sıra boyunca yine aynı şekilde modelimize devam edelim. Örgümün arka tarafını döndüğümde artık eksiltme yaparak tüm ilmeklerimizi toparlayıp parçamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra sonunda son ilmeğimi de düz örgü yaparak sıramı tamamladım. Artık sıra sonundaki modelimiz kaymış oluyor eksiltme yaptığımız için. Nasıl bir bitiş oluyorsa o şekilde bitirmemiz yeterli. Örgümün arka tarafına döndüm. Şimdi burada ipimi önde kesme işlemi yapıyorum. Şu şekilde şişimi geçirdim. 2 tane ilmeğimi tek ilmek olarak çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yanına ilave etmiş olduğum ilmeğim var. Bakın bu noktada. Onu da alıyorum. İkisini tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği şişe takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek, 2 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Ve bu şekilde şişimde bir tane ilmeğim kalana kadar toparlamaya devam ediyorum. Şişimde bir tane ilmeğim kaldığında keserek artık burada parçamızı tamamlamış olduk. Sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. Ütüleyince daha net bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bu şekilde tüm parçaları tamamlayıp geliyoruz. Güzel bir ütüleme yapıyoruz. Daha sonrasında beraber birleştirme işlemini yapıyoruz. Şimdi parçalarımızı tamamlayıp geldik ve ütüleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra sıra geldi birleştirme işlemine. Birleştirme işlemi için öncelikle kolların sabitlemesini yapalım. Daha sonrasında beraber gövde birleştirmesini yapacağız. Örgümüzün ters tarafından dikme işlemi yapıyoruz. Bu arada ütülemeyi de örgünüzün iç tarafından, ters tarafından yapmalısınız. Aynı ipi kullanıyorsanız ipin yapısı gereği parlama yapıyor. O yüzden örgümüzün iç tarafından ütüleme yapıyoruz. Şimdi fazla kesmiş olduğum ipimi iğneme takıyorum ve ilk boşluktan şöyle tepe noktasından başlıyorum.
Devamında karşılıklı iğnenizi geçirebildiğimiz her boşluktan dikme işlemi yaparak sabitleme yapıyoruz. Burada düz bir dikiş yapıyoruz karşılıklı. Bakın şu şekilde ilerliyorum. 2 tane kolun birleştirmesini tamamlayıp geliyoruz. Sizlere bahsettiğim gibi kolun birleştirme işlemini tamamladım, geldim. Şimdi sıra geldi omuz birleştirmesine. Ön parçamızı sırt parçamıza birleştirme yapıyoruz. Burada bir eşitleme yapıyoruz öncelikle. Düz bir dikiş yapıp birleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer tarafında dikme işlemini tamamlayıp gelelim. Omuz birleştirmesini tamamladım, geldim dikme işlemimi. Şimdi burada sıra geldi kol ve gövdeyi sabitlemeye. Öncelikle gövde parçamızı eşitlemesini yapalım. Kaydırma yapmadan düz bir şekilde dikme işlemi yapabilmek için. Eşitledikten sonra sıra geliyor kolun yerleştirmesine. Kolun dikiş yapmış olduğumuz nokta kol altı noktasına gelecek. Şöyle tutuyorum. Ve bir göz kararı yerleştirmesini yapıyorum. Hangi noktaya geliyor? Şöyle tuttuğumda bakın şuradaki nokta benim başlangıç noktam oluyor. Öncelikle gövdeyi karşılıklı dikerek bir başlangıç yapıyorum. Bakın burada açıklığı bıraktım. Buraya kolu sabitleyeceğiz. Şimdi kol için örmüş olduğum parçamı elime aldım. Karşılıklı buradaki boşluktan iğnemizi geçirip dikme işlemi yapıyoruz. Öncelikle şöyle üst tarafa doğru bir başlangıç yapayım. Oval bir şekilde dönerek dikiyoruz. Her boşluktan karşılıklı iğnemi geçiriyorum. Ve devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar dönerek dikme işlemimi tamamladım. Yine kol altı noktasına kadar gelmiş olduk. Buradan itibaren gövdeye devam ediyoruz. Hiç ipimizi kesmeden. Şöyle iğnemi hemen geçirdim. Alta doğru. Bakın karşılıklı. Dikerek devam edelim. Diğer kolu da aynı şekilde yerleştirip sabitlemesini yapıyoruz. Farklı herhangi bir noktası olmadığı için diğer kolu da aynı şekilde sabitleyip geliyorum hemen. Şimdi sıra geldi hırkamızın ön kısmı için lastik yapımına. Lastiği bu şekilde çalıştım. Bakar mısınız? Görünüşü, yapısı çok güzel. Duruşu da sanki böyle tekstil lastiği gibi duruyor. O yüzden bu şekilde bir lastik çalışmak istedim. Bunu da sonradan dikerek sabitleme yapacağız. 11 tane ilmekten oluşuyor. Bir tanesi ben tamamlayıp geldim. Modelimi oluşturabilmek adına boyutunu ayarladıktan sonra diğer parçamızı beraber yapıyoruz. Çünkü diğer parçamızda düğmeler için boşluklar yapacağız. Şimdi hemen şöyle bir kenara aldım. İpimizi elimize alalım. Çok küçük bir miktarda ip ayırmamız yeterli olacak. Şu şekilde parmaklarımı yerleştirdim ve düğüm yaptım. Bunu da şişime ilave ediyorum. İpimi çektim. Bir tane ilmeğimi attım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ilmeğimize ulaştıktan sonra son ipimle şöyle bir düğüm atıp kapatıyorum ilmek atmayı. İlk 2 tane ilmeğimi ters ilmek olarak başlıyorum. İpimi, tığımı, şişimi geçiriyorum. İpim önde, ters örgümü yaptım. İpim önde, ters ilmek, 2 tane ters ilmek yaptım. Daha sonrasında bir tane düz ilmek, ipimi öne aldım, ters ilmek, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve son ilmeğim düz ilmek yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. Arka tarafına.
İlk ilmeğim baktığımızda ters ilmek. Bu tarafta modelimizi kurmaya başlayacağımız için, farklı bir işlem yapacağımız için ters ilmekle başlayan noktada şişimi geçiriyorum ve ipimi önde ters ilmek olarak örme işlemi yaparak başlıyorum. Daha sonrasında düz ilmekten şişimi geçirdim ve örmeden aktardım. İpimi öne aldım, ters ilmek yapıyorum. Düz ilmeğe gelince örmeden şişimi aktardım. Ters ilmek için ipimi öne aldım, ters ilmek. Düz ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Bakın ipim önde, ters ilmek. Düz ilmeğimi aktardım. İpim önde, ters ilmek. Düz ilmeğimi aktardım ve son ilmeğim ters ilmek olarak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Düz ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Sadece arkada düz ilmeklerimizi örmediğimiz için başlangıç ilmeğim ters ilmek olunca örme işlemi yapıyorum. Diğer türlü ön tarafında örme işlemi yapmadan düz ilmeğimi şişime aktardım. Şimdi bakın buradaki ters ilmeğimi çukur olarak görüyorsunuz. Şişimi geçiriyorum. Ters ilmek. Düz ilmek. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters ve düz şeklinde sıramı tamamladım. Bu sıramızda tüm ilmeklerimizi örme işlemi yaptık. Şimdi örgümün arka tarafına döndüm. İlk ilmeğime baktığımda ters ilmek, şişimi geçiriyorum ve ters örgü olarak örme işlemini yaptım. İkinci ilmeğim düz ilmek, örmeden şişimi aktardım. İpimi öne aldım, ters ilmek. Düz ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İpimi öne aldım, ters ilmek. Düz ilmeğimi örmeden şişe aktarıyorum. İpimi önde, ters ilmek. İlmeğimi aktardım. İpimi öne aldım, ters ilmek. İlmeğimi örmeden aktardım, ters ilmek şeklinde sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. İlk ilmeğimize baktığımızda düz ilmek. Düz ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ilmeğim ters ilmek, ters. Düz, ters. Bu sırada ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz sıra sonuna kadar. Düz ilmeği düz ilmek, ters ilmeği ters ilmek şeklinde devam ediyorum ve son ilmeğim düz ilmek, sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. İlk ilmeğim baktığımda ters ilmek, ters ilmeğimi ters ilmek olarak ördüm. İkinci ilmeğim düz ilmek, örmeden şişimi aktardım. Bakın ipimi alttan üste doğru alıyorum. Ters ilmek. İpim altta, örmeden düz ilmeğimi aktardım. İpimi öne aldım ve ters ilmek. Bu şekilde sonda ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Örgümün ön tarafına döndüm. Düz ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Başlangıçtaki ilmeğimi devamında ters düz şeklinde tüm ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi burada istediğimiz boyuta ulaşana kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonrasında ilk boşluğumuzu beraber açacağız. Şimdi birkaç sıra boyunca ilerledikten sonra düğme için boşluk oluşturacağız. Bunu nasıl yapıyorum? İlk ilmeğimi aktardım, düz ilmeğimi. İkinci ilmeğim ters ilmek olarak ördüm, düz. 4 tane ilmeğimizi örme işlemi yapıyorum. 4 tane ilmeğimi ördükten sonra 4 tane de solda kalıyor. 3 tane ilmek bence yeterli genişlikte, boşluk oluşturmamıza yeterli. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi çektim. Tekrardan şişe taktım. 3 tane, bir tane de buradan alıyoruz. Ortada 3 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Devamında düz ilmeğim var, düz. Ters, düz. Şeklinde sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. Şimdi burada ilk ilmeğim düz ilmek örüyorum. Ters ilmeğimi örme işlemi yaptım. Düz ilmeğimi örmeden aktardım. Ters ilmek, buradaki de düz ilmek.
Şimdi 3 tane ilmek kesmiştik, ilave ediyoruz. Hemen şöyle dolama işlemi yapıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi ilave ettim. Kesmiş olduğum 3 tane ilmeği. Devamında düz ilmeğim var. Örmeden şişe aktardım. Bir sonraki ilmeğim ters ilmek, ters ilmek yapıyorum. Düze aktardım. Ters ilmek şeklinde sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bu tarafta tüm ilmeklerimizi örme işlemi yapıyorduk. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Şimdi ilave ettiğim ilmekler var. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz şeklinde sıramızı tamamladık. Bakın boşluğumuz oluşmuş oldu bu şekilde. Devamında örgümün arka tarafına dönüyorum. İlk ilmeğim ters ilmekti. Ördüm. Örme işlemi yaptım. İkinci ilmeğim düz ilmek aktardım. Ters ilmek, düz ilmeği aktarıyorum şeklinde devam ediyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi bu şekilde birkaç sıra boyunca devam edelim. Daha sonrasında ikinci düğme boşluğumuzu oluşturalım. Belirli bir uzunlukta ilerledikten sonra ikinci düğme için boşluğu oluşturmaya geliyor sıra. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde bir başlangıç yapalım. Burada düz ilmekleri de örmüş olduğumuz tarafta kesme işlemi yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım düz ilmeğimi. İkinci ters ilmek, üçüncü düz ilmek ve ters ilmek şeklinde örme işlemini yaptım. Ortada 3 tane ilmeğimizi kesme işlemi yapıyoruz. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. Tek ilmek olarak çektim. Çektiğim ilmeği yanına taktım ve bir kez tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeği yanına takıyorum ve bir tane daha ilmek ilave ediyorum ve arada 3 tane eksiltme yapmış oluyorum. Burada şişimde 4 tane ilmeğim kalıyor. Şimdi baktığımda bir sonraki ilmeğim düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek şeklinde devam ettim. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde devam ediyoruz. İlk ters ilmeğim olduğu için ters ilmeğimi örme işlemi yaptım. İkinci ilmeğim düz ilmek örmeden aktardım. Ters ilmek, düz ilmeğimi örmeden şişe aktardım. Arada 3 tane ilmek ilave etmemiz gerekiyor. 3 tane ilmek kestiğimiz için. Hemen şöyle 1 2 3 tane ilmek ilave ettim ve devamında bakın düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Ters ilmeğim var. Ters ilmek, düz, ters şeklinde sıramı tamamladım. Şimdi burada ilave etmiş olduğum ilmekleri de örme işlemi yapacağız. Düz ilmeğimi örmeden aktardım. Ters örgüm var. Ters, düz, ters, düz. Hemen şöyle ilmeğimi alamadım. Geçiremedim şişimden. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz şeklinde sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına dönüyorum ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu şekilde ikinci boşluğumuzu da oluşturduk. Devamında üçüncü boşluğumuzu da yapıyoruz. Belirli bir sürede ilerledikten sonra daha sonra lastiğimizi tamamlıyoruz. Şimdi istediğim boyuta ulaştıktan sonra bakın üçüncü boşluğumu da oluşturdum. Üzerine bir tık daha giderek istediğim boyuta ulaştım. Burada hırkanızın yaka kısmına kadar olan uzunluğa göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Şimdi burada yine kesme işlemi yaparak artık ilmeklerimizi toparlıyoruz. 2 tane ilmekten şişimi geçirdim. İpimi arkada tek seferde çektim. Çekmiş olduğum ilmeğe şişe ilave ediyorum. Yanına bir tane daha ilmek. İkisini beraber çekerek kesme işlemi. Tekrardan şişe taktım. Yanına bir ilmek daha ilave ederek kesme işlemimi yaptım. Ve bu şekilde şişimde bir tane ilmek kalana kadar toparlamaya devam ediyorum. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Onu da bir tane zincir çekiyorum.
İpimi bir tık uzun bırakıyorum ve keserek tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer lastiğimi dümdüz tamamladım. Buradakini ise boşluklarını oluşturdum düğmeler için. İkisinden de aynı uzunlukta ve genişlikte tamamlayıp geliyoruz. Daha sonrasında beraber dikme işlemini yapıyoruz. Şimdi sıra geldi lastiğin dikme işlemine. Lastiği buraya tamamıyla yerleştiriyoruz. Ön gövde kısmımızdayız. Yaka oyuntusu için oluşturduğumuz eksiltme yapacağımız noktaya kadar isterseniz yukarıdan isterseniz alttan başlangıç yapabilirsiniz. Burada önemli olan kaydırma yapmadan eşit bir şekilde dikme işlemimizi yapmamız. Şimdi buradaki ilk boşluktan bakın burada oluşturmuş olduğum 6 sıra düz lastiğim vardı ya, onun birinci boşluğundan şöyle iğnemi geçirdim. Ve karşılıklı iğnenizi geçirebildiğiniz boşluktan geçiriyorsunuz ve buraya sabitleme işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi kaydırma yapmadan düz bir dikme işlemi yapıyoruz. Hemen karşılık gelen noktaya diğer taraf içinde diğer yapmış olduğum lastiğin dikme işlemini yapıp geliyorum. Lastiğin sabitlemesini yaptıktan sonra düğmeleri de dikip geldim. Bakar mısınız, gayet şık bir görüntü oldu. Düğmelerimi de Trendyol'dan almıştım. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Bunlar birebir aynı değil modelle. Daha büyük modeldeki ama bence benziyor ve şık bir görüntüsü var diyebiliriz. Şimdi burada cep dikimine geldi sıra. Cepleri nasıl yaptım kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Yine aynı şekilde başlıyor ve devam ediyoruz. Sadece bakın burası bizim başlangıç noktamız. Dikerken başlangıç noktamız üstte ağız kısmına gelecek şekilde dikme işlemi yapıyoruz. O yüzden sanki ters bir görüntü olduğu için farklı bir modelmiş gibi gelebilir. Yine 6 tane şöyle tutayım. 6 tane düz lastik yapıyorum. Üzerine modelimi oluşturdum ve istediğim boyuta kadar devam ettim. Burada 23 ilmek başlangıç yaptım. 23 ilmek yeterli oldu bence. Bakın şu şekilde gayet güzel. Bir tanesinin sabitlemesini yaptım. Buraya yerleştirip hemen diğerini de beraber başlayalım istiyorum. Şöyle yerleştiriyoruz. Nereye dikme işlemi yapmak isterseniz dediğim gibi lastik üste gelecek. Eşit bir şekilde ayarlayalım ve normal düz bir şekilde dikiyoruz. Dikme işlemini tamamladım, geldim ve hırkamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Gayet güzel, şık bir hırka olmuş oldu. Ben çok beğendim. 4 adet ipimden, hala elimde 4. yumağımdan var. SB'den 36 beden için geçerli. Üzerimde duruşunu da başlangıçta sizlere gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.